cevap bekleyen bir soru var. Çok soruluyor bana. Hakkında yakalama kararı çıkan Hande Erçel Türkiye'ye döndü. Fakat savcılıkta ifade verdi. Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadım. Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Aynı operasyonda gözaltına alınanlardan eski Beşiktaş'ın kulübünün başkanı Fikret Orman, sevgilisi, model, sunucu Güzide Duran, yine Galatasaray'ın eski başkanı, iş insanı Burak Elmas gibi ünlülere yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Hande Erçel'e niye yaptırım yasak yok? Şimdi Hande Erçel neden serbest bırakıldı? Neden? Olan biteni size objektif bir şekilde aktarmaya çalışayım. Değerli dostlar, merhaba. Bir yayınla daha karşınızdayım. Hava soğuk, stüdyoya gitmedim, o yüzden evdeyim, kusura bakmayın. Bir türlü bahar gelmedi. Yani dünyaya da bahar gelmedi, Türkiye'de bahar gelmedi. Maalesef kötü bir dönemden geçiyoruz. 2 tane bunak delinin dünya savaşı başlattılar neredeyse. 3. Dünya Savaşı. Karşılıklı füzeler atıyorlar. O füzelerin faturaları her birimize çıkacak. Bedelini ödeyeceğiz. Ruh hastalarına. İnşallah daha fazla can kaybı olmadan bir an önce biter bu pis savaş. Şimdi bugün sizlere cevap bekleyen bir soru var. Çok soruluyor bana. Ünlere yönelik son uyuşturucu operasyonunda yakalama kararı çıkan Hande Erçel yurt dışında olduğu için böyle bir karar çıkmıştı. Türkiye'ye döndü. Fakat savcılıkta ifade verdi. Sonra Adli Tıp Kurumu'na gitti. Ama gruptakilerden 16 kişi söz konusuydu o operasyonda. Çok farklı bir durumla karşı karşıya, sonuçla kaldı. Niye diye. Yani burada sorulan şey, Hande Erçel'e niye yaptırım yasak yok? Aklım erdiğince olan biteni size objektif bir şekilde aktarmaya çalışayım izninizle. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ki Ekim ayından bu yana yürütüyor bunu. Ünlülere yönelik son uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 16 kişiden Hande Erçel yurt dışındaydı. Onun için yakalama kararı çıktı. Yakalama kararı çıktığı gün akşamında Hande Erçel sosyal medyadan şöyle bir açıklama yaptı. Eğitim nedeniyle yaklaşık 1 aydır yurt dışındayım. Dün gece sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendim. Konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek gerekli açıklamalar yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum. Bu açıklama 25'indeydi. 27 sabah gördük ki Hande Erçel Türkiye'ye döndü ve Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermeye gitti. Sonra ifadesinden medyaya yansıyan bölümlü ifadesi şöyle diyor ki: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitimime devam ediyorum. Oyunculuk yapıyorum. Gece hayatım yoktur. Bebek Otel'in restoran kısmına iş görüşmesi yapmak için birkaç kez gittim. Onun haricinde gece hayatım yok. Basında çıkan ve belli bir iş adamlarının düzenlediği iddia Kasım Gariboğlu'nun Yalı Partisi, uyuşturucu partisinden bahsediyor. Düzenlediği iddia hiçbir özel parti ve etkinliğe katılmadım. Dosyada adı geçen ve bu şekilde partiler düzenleyen kimseyi tanımıyorum. Bu parti ve etkinliklerden hiçbirinden haberdar olmadım ve hiçbir şekilde de davet dahi almadım. Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı bir yaşamı tercih ettiğim için, işim gereği de sağlıklı bir yaşam içindeyim. Her şeye dikkat ediyorum. Ayrıca o zaman sevgilisiydi, aynı operasyonda Hakan Sabancı da gözaltına alınmıştı. Hakan Sabancı'nın da uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim. Şimdi buraya dikkat edelim. 13 yıldır ekran önündeyim. Etkileyebileceğim bir kitlem olduğunu farkındayım. Biliyorsunuz Türkiye'de en çok sosyal medyada takipçisi olan ünlü Hande Erçel. Yanılmıyorsam 35 milyon civarında takipçisi var Instagram'da. Bu sebeple yaşandığıma dikkat ediyorum. Herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum. Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. İfadesi yaklaşık böyle, yani medyaya yansıyan kısmı bu. Daha uzun bir ifade de olabilir. Normal şartlarda aylık geliri de sorulmuştur da daha henüz
medyaya yansımadı. Aylık gelirini kaç lira beyan etti? 1 milyon mu 2 milyon mu artık ne kadar beyan etti? O da Halit Ergenç gibi 300 bin lira diye komik para. Hande Erçel İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği bu ifadenin ardından kan, saç, idrar gibi numuneler vermek, adli tıp kurumuna vermek için uyuşturucu testi için gerekiyor bunlar. Saç örneği, kan ve idrar. Adli tıp kurumuna sevk edildi. Buradaki işlemlerin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. Şimdi buradaki püf noktası şu. Aynı operasyonda gözaltına alınanlardan eski Beşiktaş'ın kulübünün başkanı Fikret Orman sevgilisi, model, sunucu Güzide Duran, yine Galatasaray'ın eski başkanı, iş insanı Burak Elmas gibi ünlülere yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Gözaltına alınan o operasyonda 4-5 kişiye de ev hapsi çıktı. 4 kişi de tutuklandı. Bunların hiçbirini tanımıyorum, sanıyorum. Uyuşturucu temin eden, yer sağlayan kişiler bunlar. Hiçbirini tanımıyorum. İsimleri var da. Sadece 2 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. Bunlardan biri Hande Erçel. Şimdi Hande Erçel neden serbest bırakıldı? Yurt dışı çıkış yasağı uygulanmadı ya da ev hapsi şeklinde bir yaptırım gelmedi. Neden? Benim kanaatim şu: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama kararı çıkınca oyuncunun Türk adaletine güvendiğini, hemen dönüp ifadesini vereceğini açıklaması ve zaman geçirmeden sözünde durması ve ifadesi inandırıcı bulunmuş olacak ki savcı hiçbir yaptırım uygulamadan serbest bıraktı. Artık adli tıp kurumundan ben testinin pozitif çıkacağını hiç sanmıyorum. Negatif çıkacaktır. Hande Erçel'in kendine güveni, bu açıklamaları boş yere değil. Şimdi benim kanaatim bu. Yani hukuki olarak herhalde savcılığın nasıl ki yargılamalarda hakimlerin iyi halden indirim getirmesi söz konusu, ciddi indirimler uyguluyorlar. Savcı da gördüğü tablo karşısında diğerlerine uyguladığı yaptırımı onu getirmedi. Şimdi uyuşturucu operasyon nedeniyle hakkında yakalama kararı olmasına rağmen dönmeyen bir sürü ünlü var. Bu olay onların kulağına küpe olmalı. Yani onlar da Erçel gibi kendine güvenseydi çoktan Türkiye'ye gelirlerdi. Hakkında yakalama kararı çıkınca Dubai'de olan sosyete yazarı, organizatör Mert Vidinli oradan Londra'ya kaçtığını ve iltica ettiğini açıkladığına göre model Şevval Şahin Ocak ayından bu yana ikinci vatanı olan Londra'dan gelip Türk yargısına teslim olmadığına göre başlarına gelecekleri biliyorlar demek. Hani ben çiğ yemedim karnım ağrımaz derler ya. Demek ki bir karın ağrıları var. Evet sevgili dostlar, bir yayının daha sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşene dek şen ve esen kalın. Allah'a emanet olun.